Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii ki de seçimi değerlendireceğiz. Mekanımızdan uzağız, lakin böyle acilinden de seçimi değerlendirmemiz gerekiyor. Keza piyasalarında, Türkiye'nin de gündemi şu anda seçim sonuçları ve biz de burayı biraz konuşalım istiyorum. Ve bütün köşe yazarlarını neredeyse okudum, değerlendirmelerine baktım. Evet, küskünler var, sevinenler var, mutlu olanlar var, bana yakın tespitleri olanlar var, bana çok uzak tespitleri olanlar var. Lakin genel gördüğüm intiba, bende oluşan intiba halktan kopukluk. Yani seçmenden kopukluk, seçmenin tercihlerinden kopukluk gözlemledim. Öncelikle tabii ki de kazananı tebrik etmek bize yaraşır ve kazanan tarafı tebrik ediyoruz. Umarım başarılı bir siyaset bundan sonra görürüz. Keza zaten belirleyici unsurlarından da bahsetmiş olacağız bu videomuzda. Peki neydi efendim seçimin sonucunu belirleyen etmen, halkın, vatandaşın, yurttaşın, seçmenin tercihini belirleyen etmen neydi? Ne oldu da kazanmaya bu kadar yakınken muhalefet kaybetti? Neydi oradaki en temel etken? Biraz bunu irdeleyelim istiyorum. Şimdi efendim ben daha önceki videolarımda 14 Mayıs sonrasında yaptığım değerlendirmede önemli tespitlerde bulunmuştum ve demiştim ki o videomu da detaylı izlemenizi tavsiye ederim. Ve orada bir iddia ortaya koymuştum. Demiştim ki CHP seçmeninden %6'lık bir oy oranı, diğer partileri de bunun içerisine katarsak Yeşil Sol, işte HDP'ydi, Yeşil Sol oldu. Ondan sonra İyi Parti'nin seçmenini buna katarsak, diğer partilerin seçmenlerini, muhalif tarafta olan diğer partilerin seçmenlerini buna katarsak 6 milyona yakın bir oy var muhalefetten iktidara, AK Parti'ye giden 6 milyonluk bir oy var. Ben bunu özellikle ortaya koymuştum ve bu iddiamın da arkasındayım. Muhalif partilerin toplamından AK Parti'ye giden bir oy var. Bu seçmen kitlesinin tercihlerini de etkileyen ekonomik faktörler. Lakin öyle bahsedildiği gibi tencere ekonomisi değil efendim. Yani bu etnik kimlik söylemleri, işte PKK söylemi, etnik kimlik söylemleri ki keza ben o videomda da bunu ifade etmiştim. Zaten hani terör söylemine malzeme yaptıkları seçmenin de bir günahı da yok zaten de hani terör söylemine malzeme ettikleri seçmen de zaten CHP'ye oy vermedi, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi, AK Parti'ye oy verdi çünkü o seçmen de aslında aynı bakış açısıyla AK Parti'ye oy verdi. Ve en belirleyici unsur da dediğim gibi ekonomi oldu. Yani o e, ekonomiden kastım da benim tencere ekonomisi değil efendim. Yani tencere ekonomisi edebiyatı tutmadı aslında. O edebiyat değildi. O söylem etkili olmadı. Keza seçmenin belirleyici tercihlerinin belirleyiciliğinde de bu tencere ekonomisi etkili olmadı. Herkes okuduğum köşe yazarlarına baktığımda da herkes HDP söyleminin, terör söyleminin, PKK söyleminin etkili olduğunu söylüyor. Lakin o da düşük bir oran. Yani onun etkisi de çok düşük aslında. Yani asıl belirleyici etmen temel ekonomi oldu aslında. Serbest piyasa ekonomisi oldu. Çünkü efendim insanlar günlük iaşesine bakar, günlük geçimine bakar, kasasına ne kadar para koyduğuna bakar. Günlük geçim önemlidir aslında. Yani ben akşam eve ne kadar bir para götürebiliyorum, ne kadar kazandım ben bugün, buna bakar. Biz çok kasama ne kadar koydum buna bakar. Çok uzun vadeli gelecek ve uzun vadeli yatırımlardan
aslında yatırımdan anladığımız bizim toplum olarak arsa almaktır, ev almaktır. İşte ev alıp kenara koyalım, lazım olur. İşte çocuğumuza ev alalım, oğlumuzu alalım, kızımızı alalım gibi bir bakış açısına sahibiz. Bu bir kültürdür. Bu bizde yerleşik olan kültür budur. Altına yatırım gibi. Kendimize kitap okuyarak yatırım yapan bir toplum değiliz. Maalesef ki değiliz. Dolayısıyla efendim bu toplum gerçekliğini okuyamamak aslında kaybettiren en temel unsurlardan biridir. Toplumu bu yüzden okumak çok önemlidir. Anlayabilmek çok önemlidir. O yüzden diyorum ki ben terör söylemi, işte şu söylemi, bu söylemi, muhalefetin söylemleri bu nedenle çok etkili olmadı. Yani bu nedenle bu söylemler çok dikkat çekici olmadı. En etkileyici, en belirleyici de bu serbest piyasa ekonomisi oldu. Bu seçimin en belirleyici unsuru bu oldu aslında. Çünkü insanlar yani alışveriş yaptığımız her çevre serbest piyasa ekonomisini uyguluyor. Serbest piyasa ekonomisinde de efendim ürüne istediği fiyat politikasını istediği şekilde uygulayabiliyor. Yani bir fiyat sabitliği yok bizde. İsteyen istediği fiyat politikasını uygulayabiliyor. Geçen gün otogarda bir meyve suyu, ya şöyle şu kadarcık kutucuk meyve suyu, çocukların eline verdiğimiz meyve suyu 10 lira, 10 liradan sattı adam onu bana. Aynı şekilde 16 liradan suyu satan mekanlar ve işletmeler var. Yani sizce bu fiyat politikası enflasyonla mı alakalı? Değil, tabii ki de değil. Yani evet, ortalama bir enflasyon var. Türkiye enflasyonla mücadele ediyor. Evet, yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler var. Dolar yükseldiği için bu ürünlerin fiyatları artıyor. Lakin bir de isteyenin istediği fiyat politikasını uyguladığı bir ortam var. Yani meyve suyunun maliyeti veya alışı ne ki? Veya suyun maliyeti ne ki? Yani bunu 16 liradan satabiliyorsun sen belli bir işletmeden dolayı. Hani işletme, örnek veriyorum, Bağdat Caddesi'nde bir işletme ise 16 liraya satabiliyor adam bunu diye. Alırsan al, almazsan sen bilirsin. Denetim de yok, bakan eden de çok fazla yok. İşte o serbest piyasa ekonomisi, vatandaş aslında bu serbest piyasa ekonomisinin insafına kalmış durumda efendim. Yani isteyen alır, isteyen almaz. Fiyat bu diyor adam. Bu da efendim dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi, hangi partiden olursa olsun bu insanlar tutup da başka partiye oy vermez. AK Parti'ye oy verir. Çünkü serbest piyasa ekonomisinin uygulayıcısı olarak AK Parti'yi görüyor. İktidar partisini görüyor serbest piyasa ekonomisinin uygulayıcısı olarak orayı görüyor. Onun sayesinde diyor kasayı doldurdum. Düzenim devam ediyor. İşleyen bir düzenim var diyor. Şimdi bu seçmen kitlesi ister HDP'li olsun, ister Yeşil Sollu olsun, isterse İyi Partili olsun, isterse CHP'li olsun, tutup da başka yere oy vermez. AK Parti'ye oy verir efendim. Yine benzer şekilde bir diğer önemli husus da işleyen ve devam eden bir düzen var. Bu devam eden devlet ihaleleri var. Bu ihalelerde çalışan yüzlerce, binlerce insan var efendim. Dolayısıyla çıkıp da devlet ihalelerine şerh koyarız. Bu ihaleleri vermeyiz, verdirmeyiz. İşte beşli çete gibi söylemler aslında ters tepti. Ters tepti. Muhalefetin bu söylemleri ters tepti. Çünkü buralarda çalışan insanlar var. Yüzlerce, binlerce insan var. Bu insanlar da çıkıp da dedi ki, millet de haliyle bu insanlar da, CHP dedi ki, CHP gelirse devlet ihaleleri durur, işsiz kalırız endişesiyle gitti, iktidar partisine oy verdi, yine AK Parti'ye oy verdi. Bu da gayet doğal.
insani ve anlaşılabilir bir durumdur orada çalışan insanlar açısından. Çünkü insan dediğimiz gibi insani nefis aslında günlük iaşesiyle meşguldür. Bu da anormal bir durum değildir. Doğal dengenin zaten akışı bu şekildedir. Yani ben bugün ne alabildim, akşam ne yiyeceğiz, hanımların klasik zaten, ne yemek yapacağız. Yani günlük iaşe budur. Yani bu da insanidir aslında toplumlar açısından. Burayı düzenlemesi ve buraya hani yönetmesi gereken aslında siyasi yönetime talip olanlardır veya siyasi yönetimde bulunanlardır ve insanlar da buna baktı. Evet, ben ihaleleri durduracağım, sanmasınlar ki oraya boşuna para yatırmasınlar gibi söylemler CHP tarafından da bu söylem dillendirilmişti. İYİ Parti tarafından da dillendirilmişti. Bu ters tepte, maalesef ki ters tepte efendim. Daha da önemlisi efendim aslında seçimin en okunması gereken böyle başlık atabileceğimiz yer dediğimiz yer var ya, işte o en can alıcı yer aslında millet, bu kadim millet iktidar partisine, AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bu enkazı kaldır dedi. Bu enkaz senin eserin, sen kaldır dedi bu enkazı. Bu enkazı CHP kaldıramaz dedi millet. Çünkü efendim CHP'nin böyle spesifik, elle tutulur, vatandaşı ikna edecek bir ekonomi politikası yoktu. O bir söylem ortaya koyamadı. Böyle ciddi bir, elle tutulur bir ekonomik söylem geliştiremedi, ortaya koyamadı. Bu nedenle de insanlar, yani seçmen, enkazı kaldırma yetkisini AK Parti, iktidar partisine ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Lakin çok kritik bir nokta var burada efendim. O da şu: şayet iktidar partisi önümüzdeki yerel seçimlere kadar bu enkazı kaldıramazsa, bu ekonomik enkazı kaldıramazsa, bunun altında kalırsa büyük şehirleri zaten kaybetti. Daha fazla şehir kaybedeceğini ben düşünüyorum. Bu da bir açmaza aslında sürükleyecek iktidar partisini ve şu anda zaten seçmen iktidar partisini kilitledi. Öyle bir kilitledi ki efendim, yani buradan çıkmak çok zor. Buradan, iktidarın buradan çıkması çok zor görünüyor. Umuyorum ki milletin mesajı doğru alınmıştır. Doğru, çünkü mesaj buydu. Sandıktan çıkan mesaj buydu. Millet iktidar partisine bu enkazı sen kaldıracaksın dedi. Bu enkazı sen kaldır dedi. Şayet bu açmazdan çıkamazsa iktidar ve iktidar mensupları, Cumhur İttifakı dahil buna, bütün Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleri bu söylediğime dahil bu enkazdan şayet çıkamazlarsa, bu açmazdan bu enkazı kaldıramazlarsa efendim önümüzdeki 100 yıl CHP'den daha kötü bir duruma düşer siyasal İslam. Yani CHP nasıl ki iktidar olamıyorsa, yaptığı yanlış işler, izlediği yanlış politikalar yüzünden bu kadim millet onlara bir daha iktidar yüzü nasıl göstermediyse, siyasal İslam'a da benzer şekilde bir daha iktidar yüzü gösteremez noktaya doğru gider bu enkazdan, yani bu açmazdan, ekonomik açmazdan çıkılamazsa şayet. Bu da aslında şunu gösteriyor ki bu kadim milleti hafife almayın. Bu kadim millet ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde hamle yapacağını bilir efendim. O yüzden bu kadim milletin ben tercihine her zaman güvendiğimi söylüyorum. Sadece milleti doğru okuyamıyorlar. Toplumu doğru gözlemleyemiyor
birçok aslında gazeteci, yazarlar da, siyasetçiler de toplumu doğru okuyamıyorlar. Aslında temel problem de burada. Yani izlenen yanlış politikaların sonuç nedeni de bu aslında. İktidar bu okumayı güzel yapıyor. Umarım bu mesajı da, sandıktan çıkan mesajı da doğru almıştır efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın. Sizleri çok seviyoruz efendim.